Devasa toprakları, benzersiz kültürel yapısı ve göz kamaştırıcı doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen bir dünya sunuyor. Peki ya bu ihtişamlı ülkenin tarihi, gelenekleri ve insanları hakkında bilmediğiniz ne var? Hazırsanız Kanada'nın gizemli ve etkileyici dünyasına adım atıyoruz. Kanada, Kuzey Amerika kıtasının kuzeyinde yer alır ve güneyinde Amerika Birleşik Devletleri, kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi, doğusunda Kuzey Atlantik Okyanusu, batısında ise Kuzey Pasifik Okyanusu ile çevrilidir. Tam 9.984.670 kilometre karelik bir alanı kapsayan Kanada, bu devasa yüzölçümüyle gerçekten etkileyici. Ülkenin güney ve batısında ABD ile paylaştığı 8.891 kilometrelik sınır, dünyanın en uzun kara sınırıdır. Ayrıca 200 bin kilometreden fazla sahil şeridiyle denizle kucaklaşan bir ülke hayal edin. Nüfusun 4'ü ılıman iklimin hakim olduğu güney bölgelerinde yaşamaktadır. Başkent Ottawa, ülkenin siyasi ve kültürel kalbinin attığı yerdir. Kanada'nın nüfusu yaklaşık 39 milyon 742 bin 430 kişiden oluşur ve bu kozmopolit yapısı onu benzersiz kılar. Etnik dağılımı ise şöyle: %19 İngiliz, %15 Fransız, %14 İskoç, %13 İrlandalı, %9 Alman, %4 İtalyan, %4 Çinli, %4 yerli halklar, %18 ise diğer ırklardır. Resmi dilleri İngilizce ve Fransızca olan Kanada, çok kültürlü yapısıyla dünyanın en hoşgörülü ülkelerinden biri olarak bilinir. Para birimi Kanada doları olup 100 Türk lirası yaklaşık olarak 3.98 Kanada dolarına denk gelmektedir. Türkiye'den Kanada'ya seyahat etmek isterseniz uçakla aktarmalı olarak ortalama 16 saatlik bir yolculuk sizi bekliyor. Kanada'da farklı inançlar bir arada barış ve uyum içinde yaşamaktadır. Hristiyanlık %53.3, İslam %4.9, Hinduizm %2.3, Sihizm %2.1, Budizm %1.0, Yahudilik %1.0, diğer dinler %0.8, inançsızlar %34.6'dır. İşte bu çeşitlilik Kanada'nın sosyal dokusunu zenginleştiren en önemli unsurlardan biri. Kanada'nın geleneklerine bakalım. Buz hokeyi. Kanada'nın milli sporu olan buz hokeyi, ülkede adeta bir yaşam biçimi. Yerel liglerden uluslararası turnuvalara kadar her seviyede düzenlenen maçlar, coşkulu tribünler ve ateşli marşlarla tam bir şölen havasında geçiyor. Kanada Günü. Her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Kanada Günü, ülke genelinde konserler, havai fişek gösterileri, yürüyüşler ve bayrak törenleriyle bir festival havasına bürünüyor. Ulusal birlik ve gururun en yoğun hissedildiği gün desek yanılmayız. Powwows. Yerli topluluklar tarafından düzenlenen bu etkinlikler geleneksel danslar, müzikler, davul ritimleri ve hikaye anlatımlarıyla kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasını sağlıyor. Kanada'nın köklerine yolculuk yapmak isteyenler için harika bir fırsat. Calgary Stampede. Batı yaşam tarzı ve kovboy kültürünün tüm canlılığıyla deneyimlemek ister misiniz? Rodeo müsabakaları, at yarışları, çiftlik sergileri ve canlı konserlerle dolu bu festival tam size göre. Beaver Tails. Özel tariflerle hazırlanan, derin yağda kızartılmış ve kunduz kuyruğu şeklinde sunulan bu lezzetli tatlıyı denemeden Kanada'dan dönmeyin. Kış festivallerinin, pazarların ve turistik mekanların vazgeçilmez lezzeti. Akça ağaç şurubu hasadı. Özellikle Quebec ve Ontario'da erken ilkbaharda gerçekleştirilen bu hasat etkinliği doğanın tatlı mucizesi akça ağaç şurubunun üretimini kutluyor, tadına bakmak bile ayrı bir deneyim. Quebec Kış Karnavalı. Buz heykel yarışmaları, kostümlü geçit törenleri ve çeşitli kış etkinlikleriyle dünyanın en büyük kış festivallerinden biri. Soğuğun eğlenceye dönüştüğü bir atmosfer düşünün. Kanada'nın geçmişine doğru yolculuk yapalım. Kanada'nın tarihi M.Ö. 12.000'li yıllara kadar uzanıyor. Sibirya'dan gelen ilk yerleşimciler, Inuitler ve Metisler binlerce yıl boyunca bu topraklarda yaşamış ve zengin bir kültürel miras bırakmışlardır.
10. yüzyılda Vikinglerin kısa süreli ziyaretlerinin ardından 15. yüzyılın sonlarında İngiliz ve Fransız keşifler Kanada'yı keşfetmeye başlamışlardır. İngilizler 1583'te, Fransızlar ise 1605'te ilk sömürge yerleşimlerini kurmuşlardır. İki ülke arasında süren yarım yüzyıl aşkın çatışmalar 1763 Paris Anlaşması ile sona ermiş ve Koyu Beach hariç tüm bölge İngiliz kontrolüne geçmiştir. 1791'de İngiltere bölgeyi aşağı ve yukarı Kanada olarak ikiye ayırmış ancak 1841'de yeniden birleştirmiştir. 1867'de Koyu Beach, Ontario, Nova Scotia ve New Brunswick'in birleşmesiyle Kanada Konfederasyonu kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin yanında yer alan Kanada 1931'de tam bağımsızlığını kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızla gelişen ülke, özellikle 1960'lı yıllardan itibaren aldığı göçlerle büyümeye devam etmiştir. Koyu Beach'te 1980 ve 1995'te yapılan bağımsızlık referandumları ise halk tarafından reddedilmiştir. Ülkenin tarihinde karanlık sayfalar da mevcut. 1800'lerden itibaren yerli çocukların ailelerinden zorla alınarak yatılı okullara yerleştirildiği ve bu okullarda binlerce çocuğun hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştır. 2021'de bulunan toplu mezarlar bu acı dolu dönemin boyutlarını gözler önüne sermiş ve ulusal bir yüzleşme sürecini başlatmıştır. Kanada'nın ekonomisine bakalım. İşsizlik oranı %7.7, enflasyon oranı %3.2, yoksulluk oranı %10.1'dir. Başlıca ihracat ürünleri ham petrol, otomobil ve yedek parçaları, altın, petrol yağları ve gazları, kereste, tıbbi ilaçlar, turbojetler ve hava taşıtları, işlenmemiş alüminyum, kömür, buğday ve arpadır. Başlıca ithalat ürünleri, otomobil ve yedek parçaları, motorlu taşıtlar, elektronik cihazlar, altın, ham petrol, tıbbi ilaçlar ve mineral yakıtlardır. Başlıca ticaret ortakları Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Japonya, Meksika ve Almanya'dır. Kanada'nın geniş coğrafyası iklim çeşitliliğini de beraberinde getirir. Güney bölgelerinde ılıman iklim hakimken orta ve kuzey kesimlerde sert karasal iklim görülür. Bu iklim çeşitliliği ülkenin doğal güzelliklerini ve biyolojik zenginliğini artırır. Kış sporlarından doğa yürüyüşlerine kadar pek çok aktivite imkan tanır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer içeriği beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.